Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi normalde Core Java ile bir proje geliştiriyoruz. Ancak geçen hafta iki farklı arkadaşım kitabı ekip olarak nasıl kullanmalıyız gibisinden sorular sordu. Ben de onlara kısa bir video ile bunu açıklayacağıma dair söz verdim. Bugün nasipse bu videoda yeni başlayan arkadaşlar için olabildiğince sade ve anlaşılır bir şekilde kitabı nasıl kullanmaları gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar burada gördüğünüz yollar haricinde aslında farklı farklı şekillerde de kitabı kullanabilirsiniz. Ancak hepsini öğrenmenize gerek yok. Şimdilik sadece bir tanesini öğrenin. Sadece bunu kullanın. Daha sonra ihtiyacınız oldukça tüm detaylarına vakıf olabilirsiniz. Ancak yeni başlayan arkadaşlar için şimdilik şuradaki göreceğiniz şeylerin hepsi yeterli. Şimdi sizlerle birlikte önce lokalimizde, bilgisayarımızda bir bir proje oluşturalım. Daha sonra bu projeyi GitHub'a yollayalım ve başka arkadaşlarımızı mail vasıtasıyla projemize davet edelim ve onlar aracılığıyla projeyi nasıl klonlayacağımızı vesaire de gösterelim. Şimdi arkadaşlar önce bizim bu şeyimizi açalım. Projemizi şuradan bir açalım. Yine bir proje açacağım. Bu projeyi hiç bozmayalım. Buradan New Project diyorum. Buraya for GitHub diyelim. Tamam, yine bir Maven projesi olsun. Şuraya da bir tane example, aslında example'a gerek yok. Tamam, bu şekilde create oluşturalım. Bunu yeni bir pencerede oluştursun. Şundan dolayı yeni pencere oluşturdum. Şuradan bir iki class'ı alır kopyala yapıştır yaparız. O yüzden hiç elle yazmakla bile uğraşmayalım diye yeni pencerede oluşturduğum. Şimdi arkadaşlar bu Maven'ı kursun. Şu alt kısımdaki o Maven kurulsun. Ben şimdi sizlere kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bu projeyi burada oluşturdum. Projemizin içerisinde şimdilik hiçbir şey yok. Şimdi şurada bizim eski projemizden bir iki şeyi kopyala yapıştır yapalım şuraya. Hangi cluster olsun? Şu entity'lerden şunu ve şunu kopyala yapıştır yapayım. Aynen. Hatta şu üçlüyü alayım. Üçlüyü, entity'lerin üçünü alayım. Direkt oraya bir kopyala yapıştır yapalım. Şuraya bir tane entity oluştur. Burada biraz önce bir şey bozmadım, öyle değil mi? Tamam. Şuraya bir tane entity oluşturalım. Bunun içerisine pardon, bunun içerisine yapıştıralım. Bu şekilde üçünü de buraya yapıştırdım. Bakalım uzantı dosya yollarında bir hata var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle bir proje oluşturduğumu varsayalım. Tüm hepsini yapmayacağız. Sadece bu şekilde bir proje oluşturduğumuzu varsayıyorum. Şimdi bu projemizi GitHub'a yollayalım. O yüzden şimdi GitHub'a geçelim birlikte. Arkadaşlar GitHub'a geldiğimiz zaman şurada GitHub'ın ana sayfasına burada hesabınızın olduğunu varsayıyorum. Burada GitHub hesabı nasıl açılır onu anlatmayacağım. Artık onu başka videolardan bakabilirsiniz ya da direkt ilgili adımları takip ederek kendiniz de oluşturabilirsiniz. Burada New kısmına tıklayarak bir yeni repository oluşturma kısmına gelelim. Buraya bir isim vermeniz gerekiyor. Ben yine buraya for GitHub yazdım. Burada arkadaşlar isterseniz bir açıklama yazabilirsiniz projenizle alakalı. Ben yazmayacağım şimdilik onları. Private veya public, yani herkes görebilir veya gizli tutabilirsiniz projenizi. Genel olarak private tutalım. Çünkü private tutmak genel bir alışkanlık olsun sizler için de. Projelerinizi her zaman private yazın. Eğer public yapmak istiyorsanız ona göre projelerinizi public yapabilirsiniz. Burada readme file eklemek istiyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Ben yapmayacağım ancak isteyebilirsiniz bu konuda. Diğer şeylere de şimdilik girmiyorum. Burada git ignore dosyaları falan filan var. Onlara şimdilik girmeyeceğim. Sizlerin basit düzeyde daha yeni bir şeyler öğrendiğinizi varsayıyorum. Çok fazla bilgiyle şu an size bu bombardıman yapmayı düşünmüyorum. Şimdi create repository diyorum ve projemizi oluşturduk. Yani GitHub'daki repomuzu oluşturduk. Pardon, burasını yanlış yazmışız. GitHub yazmışız. Vay arkadaş. Şurayı GitHub yapalım. Arkadaşlar hızlı yazacağız diye GitHub yazmışız. Tamam, şu an düzelttik orayı. Sorun yok. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bir proje oluşturduktan sonra ne yapmanız gerektiğini burada adım adım size anlatıyor. Biz buradaki şeyleri sizlerle birlikte yapalım. Şimdi ben ilk defa projemi GitHub'a yollayacaksam buradaki bu git init'i alıp buraya yapıştıracağım ve enter'a basıyorum. Daha sonra initialized empty git repository in, işte benim burada boş bir tane git dosyasını oluşturdu. Tamam, iyi, güzel. Daha sonra git add readme diyor. Arkadaşlar burada ben readme eklemedim bu projede. İstiyorsanız ekleyebilirsiniz. Git add boşluk nokta dediğiniz zaman buradaki nokta tüm class'ları ya tüm oradaki dosyaların hepsini al anlamına geliyor. Ben git add nokta dediğim zaman projemin içerisindeki tüm her şeyi yüklemesini istiyorum anlamını vermiş oldum. Enter'a basıyorum ve her şeyi oraya kopyalattım. Daha sonra git commit.
Şimdi projemizin ilk bir commit'ini yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar şimdi git commit ve, -m burada message anlamındaki m. Daha sonra çift tırnak içerisinde açıklama yazmanız gerekiyor. Burada hazır olarak bize örnek olarak first commit vermiş. Buraya arkadaşlar eğer ki siz bir şey commitleyecekseniz buradaki commitlediğiniz, açıklama yaptığınız için açıklamasıyla uyumlu olsun. Zaten burada da first commit bizim şu an zaten projemizi ilk defa commitleyip push yapacağımız için anlamına uygun. O yüzden burayı değiştirmiyorum. Hatta isterseniz, yani buralara istediğiniz açıklamaları yazabilirsiniz ancak yaptığınız işi açıklayan açıklamalar olsun. Ona çok dikkat edin. Tamam, buna enter dedim ve bakın benim şeylerimi oluşturdu. Create diye benim, dosyalarım vesaire hepsini şu an hazırladı. Daha sonra ne yapacağım? Bir branch oluşturmam lazım. Main veya master branch oluşturmam lazım. Bu, kullanıma göre değişiyor. Bazı arkadaşlar main oluşturuyor, bazıları master oluşturuyor. Ben hep main oluşturmaya alıştım. Ancak başka yerlerde bu kısmı master diye de oluşturabilirsiniz. Tamam, ben buraya git branch main dedim. Daha sonra git remote, origin diyor. Arkadaşlar burada projemizi yollayacağımız dosya yolunu atıyoruz. Projemizi yollayacağımız dosya yolunu zaten bize GitHub kendisi otomatik olarak veriyor. Buna da enter dedim. Daha sonra dosyamızı push yapıyoruz. Dosyayı yollarken origin main'den, yani biz burada main oluşturduk. Projemizi bu main branch'in içerisine attık ya. Bu main branch'in içerisinden yolluyoruz. Enter'a bastıktan sonra tamamdır. Enter'a bastıktan sonra işlemimiz yapılıyor. New branch, main branch'imiz oluşturuluyor ve her şey GitHub'a yollandı. Arkadaşlar şimdi burada normalde bize, zaten daha yeni oluşturduğumuz boş kısım, sayfayı yenilediğiniz zaman zaten artık bizim o bilgisayarımızdaki gördüğünüz şeyler buraya gelmiş oluyor. Şimdi başkalarını nasıl projeye dahil edebilirsiniz ona değineceğim hızlıca. Burada settings kısmı var. Bu arada projenin içerisine gireceksiniz. Hangi projeye insanları davet etmek istiyorsunuz, arkadaşlarınızı davet etmek istiyorsanız projenin içerisine girin. Projenin içerisinden settings kısmına girin. Bu önemli. Arkadaşlar buraya girdikten sonra bakın burada collaborators yazıyor. Yani burada işbirlikçi olarak, yani siz kimleri davet edeceksiniz projeye, bu kısma tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra tabi burada güvenlik açısından sizin kendi hesabınızı doğrulamanızı vesaire istiyor. Ben bu kısımları kendi şifrem ile yapacağım. O kısımları yaptıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi add new people, yani yeni insan ekleme. Tamam, ekran gözüküyor. Yeni insan ekleme kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar buraya işte burada zaten diyor username, full name ya da e-mail adresi yazabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir e-mail adresi yazacağım. Daha sonra bir bilgisayara remote olarak bağlanacağım ve o bilgisayardan gelen maili size göstereceğim. Bu kısımları biraz hızlandıracağım çünkü baka baka yazmam gerekiyor maili vesaire. Arkadaşlar şimdi buraya ben bir tane mail adresi yazdım ve burada zaten diyor işte burada yazdığınız mail adresini söylüyor. To this repository diyor. Ben buna evet dedikten sonra ilgili kişiye benim davetim gidiyor. Şimdi arkadaşlar o bilgisayara bağlanacağım ve oradaki daveti de size hızlıca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size gelen maile tıkladığınız zaman bu şekilde bir daveti görüyorsunuz. View invitation kısmına tıkladıktan sonra da burada accept invitation veya yani kabul edebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Ben burada kabul ediyorum. Biraz yavaş oluyor şu anda. Tamam arkadaşlar, bakın ben projemi private yaptım. Başka bir hesaba girdim ve başka bir hesaptan şu anda projeyi kabul ettim ve şu anda artık projenin kodlarını burada görebiliyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? İki seçenek var arkadaşlar. Bir, projeyi fork yapmak, yani fork yapıp projenin bir kopyasını kendi reponuzda oluşturup daha sonra onun üzerinden kodları yazıp yollamak var. İkinci seçenekte direkt projeyi klonlamak var. Ben bu şeyde size fork yapmayı göstermeyeceğim. Direkt klonlamayı göstereceğim. Çünkü sizin öğrenme aşamasında olduğunuzu varsayıyorum ve direkt olarak bir projeyi klonlayıp tüm aşamalarını sürekli olarak kendiniz denemenizi istiyorum. Fork daha güvenli bir yöntem. Ancak bu şekilde direkt klonlama da yapabilirsiniz. Ben şimdi size sadece klonlamayı ve klonlama üzerinden yapacağınız işlemleri göstereceğim. Klonlamayı da nereden yapıyorsunuz? Direkt şuradan GitHub, buradaki kod kısmına tıkladığınız zaman burada size klonlayabileceğiniz URL'i veriyor. Ve siz bu URL üzerinden projeyi klonluyorsunuz. Şimdilik ben klonlama işlemlerini kendi bilgisayarımdan yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu kısımdayız. Burada projeyi nasıl klonlayabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz yeşil kısımda tıkladığınız zaman
Burada farklı farklı şekilde klonlama seçenekleri var. Direkt zip olarak indirebilirsiniz veya, işte, GitHub'ın desktop'unda açabilirsiniz vs. Ben hiç GitHub Desktop vs. şu ana kadar kullanmadım. İhtiyaç duymadım açıkçası. Ancak çok kullanışlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. İsterseniz onları da deneyebilirsiniz. Ben genel olarak direkt olarak şu URL'i kopyalardım. Direkt olarak bu URL'i kopyalayıp kopyaladıktan sonra projenizi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Normal IDE'nizi açtığınız zaman buraya tıklayıp Clone Repository direkt olarak zaten burada uzantı var. Buna tıkladıktan sonra bunu buraya yapıştırın. Arkadaşlar bunu buraya yapıştırdıktan sonra clone dediğiniz zaman bu projenizin aynısı sizin şuradaki gösterdiğiniz dosya yolu üzerinde oluşmuş olacak. Sizler de bu şekilde clone'a basıp projeyi oluşturabilirsiniz. Ben tekrar oluşturmayacağım. Zaten klonlama aşamasında eğer internetiniz gitmese herhangi bir hata alacağınızı düşünmüyorum. O yüzden bu kısmı yaptığınızı anladığınızı varsayıyorum. Şimdilik bu kısmı kapatıyorum. Şimdi biz diğer kendi yeni oluşturduğumuz proje üzerinden işlemimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar benim şurada hazırladığım kendi notlarım var. Bunu arkadaşlara anlatırken unuttuklarını fark ediyordum. O yüzden bu şekilde notlar ile hazırlamıştım. Zamanında ilk öğrenirken ben de öğrendiğim şeyleri bu şekilde yazarak uygularken daha rahat ediyordum. O yüzden arkadaşlara bu şekilde notlar hazırlamıştım. Bu notlar üzerine size anlatacağım. Şimdi tamam bizim bir tane main branch'imiz var. Burada gördüğünüz gibi sadece bir tane main branch'imiz var. Benim bu aşamada ne yapmam gerekiyor? Bu projede çalışırken kendime ayrı bir branch oluşturmam gerekiyor. Şimdi notta da gösterdiğim gibi ne yapacağız? Git branch ve bir isim. Kendi branch'imizin ismini vereceğiz. Şimdi buraya yazalım. Git branch Caner diye bir branch oluşturuyorum. Oluşturdum. Şimdi arkadaşlar şurada sadece git branch yazarsanız bu projede hangi branchlerin olduğunu görebilirsiniz. Burası liste olarak çok kalabalık da olabilir, az da olabilir. Benim bir tane main branch'im vardı. Biraz önce bir de Caner diye bir branch oluşturdum. 2 tane branch'im oluşmuş oldu. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar projelerde hiçbir zaman main branch'te kod yazmayın. Main branch'ten mümkün mertebe hiçbir şey yollamayın, göndermeyin. Hatta bizim hocamız şey derdi. Main veya master branch'ten bir şeyi yollamak işten atılma sebebi derdi. Şimdi arkadaşlar kodları kendi branch'imizden yazacağız. Yazdıktan sonra nasıl yollamamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini şuradaki Word dosyama göre size tek tek anlatacağım. Hadi sizlerle birlikte kendi branch'imize geçelim. Arkadaşlar şimdi bir branch'e geçmek istediğiniz zaman bulunduğunuz branch'ten başka bir branch'e geçmek istediğiniz zaman git check out ve daha sonra branch'inizin ismi. Hangi branch'e geçmek istiyorsanız o branch'in ismi. Git check out dediğim zaman zaten altta da yazıyor. Switch it to branch Caner. Yani direkt olarak o branch'e geçtim. Bakın şurada da değiştirdiğim kısmı gözüküyor. Şimdi ben ne yapmam lazım? Projemde bir kodlar yazmam ve onu yollamam lazım. Buraya göstermelik olarak şuraya bir tane ne diyelim? Bir tane runner oluşturalım. İçerisinde bir main oluşturup hemen yollayalım bunu. Şimdi arkadaşlar burada ben main diye şuraya bir selam yazalım. Şimdi ben bunu temsili olarak yazdım. Siz bunu şöyle algılayabilirsiniz. Yani farklı klaslarda yüzlerce hatta binlerce kod yazmış gibi varsayabilirsiniz. Şimdilik ben bunu temsili olarak yazdım. Şimdi ben ne yapacağım? Yazdığım bu kodu GitHub'a yani uzaktaki repoya yollayacağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki şeye gelelim. Şimdi şu kısmı ben birazdan açıklayayım. Neden birazdan açıklayayım? Çünkü daha yeni geldik. Projemizi yeni açtık. Projemizi yeni açtığımız için hani uzaktan bir şeyi tekrar pull etmemize gerek yok. Tamam şimdi ne yaptık? Branch'imizi oluşturduk. Daha sonra kendi branch'imize geçtik. Daha sonra ilk kodlarımızı yazdık. Şuraya hatta 3 yazayım. İlk kodlar yazıldı ve sırasıyla şu komutlar yazılarak GitHub'a gönderilecek diyorum. Sırasıyla kodlarımız ne? Git add boşluk nokta. Daha sonra git commit -m pardon. Ne yaptım ben orada? -m daha sonra tırnak içerisinde ne iş yaptıysak ne diyelim? Main metodu oluşturuldu diyorum. Tamam main metodu oluşturuldu. Daha sonra git push diyeceğim. Şimdi git push dedikten sonra burada şöyle bir nüans var arkadaşlar. Eğer oluşturulan bir branch'ten ilk defa bir push işlemi yapılacaksa ekstradan bir kod daha yazılacak diye yazıyorum buraya. Neden ekstradan bir kod daha yazılacak? Zaten o kodu bize terminalde
direkt olarak göreceğiz. O kod bize kopyala yapıştır yapacağız. O kodda yazacağız. Şimdi ben sırasıyla ne yapacağım? Git add yazacağım. Değil mi? Şuraya geldim. Git add. Tamam, git add nokta dedim. Tüm dosyalarımı normal o add kısmını aldım. Daha sonra ne yapacağım? Git commit ve bir şey yazmam gerekiyor. Main metodu oluşturuldu. Git commit main metodu oluşturuldu. Yine söylüyorum arkadaşlar, burada açıklamayı lütfen güzel yazın. Burası çok önemli. Hatta LinkedIn'de falan bazı komik şeyler görüyorum. Hani bu komite ne yazsam diye insanlar çok düşünüyor falan diyorlar. İlk başlarda ben çok sallamıyordum, ancak daha sonra eğer ki proje büyür ve dallanırsa, eğer ki sizin de bir commit'ten sonrasında hata olduğunu düşünüyorsanız o commit'e dönmeniz gerekiyorsa o commit'i bulmanız gerekiyor. O yüzden lütfen buraya yazdığınız şeyleri, açıklamaları yaptığınız iş ile, tamamladığınız iş ile alakalı olsun. Yani okuduğunuz zaman anlayabileceğiniz açıklamalar yazın ve team'deki arkadaşlarınız okuduğu zaman anlayacağı açıklamalar olsun. Tamam, ben buraya commit yaptıktan sonra zaten diyor bir tane dosya değiştirildi, içerisine 5 tane ekleme yapıldı diyor. Bakın buraya 5 satır kod yazdım. Eklemeleri orada gösteriyor. Ve işte create burada hangi Java class'ını oluşturduğunu vesaire gösteriyor. Bu detaylara girmeyeceğim. Ancak buradan değişiklik yapılan yerleri vesaire her şeyi görebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Git push yapacağım. Git push diyorum. Bakın ben Caner branch'indeyim ve ilk defa push yapacağım için git push dedikten sonra bakın şurada git push tire tire set tire upstream origin Caner diyor. Arkadaşlar eğer ilk defa bir branch'ten kod yolluyorsanız bu şekilde size bunu verecek. Zaten konsolda verecek. Siz orada görürsünüz. Pardon, terminal kısmında verecek. Siz onu orada görürsünüz. Daha sonra bunu bu şekilde kopyala yapıştır yapacaksınız. Yapıştırdıktan sonra bakın benim burada yazdığım kodu direkt olarak GitHub'a yollamış oldu. Şimdi hızlıca GitHub'a gidelim. GitHub'a geldiğim zaman bakın GitHub'da da ben şu an ekranda şunu görüyorum. Caner had recent pushes 3 seconds ago. Yani Caner bir şeyler yolladı 3 saniye önce diye burada yazıyor. Burada compare and pull request kısmı yazıyor. Arkadaşlar burası her zaman olmayabiliyor. Şimdi birden fazla kişi aynı anda bu şekilde pushladıysa burası burada gözükmeyebiliyor. Şimdi burada gözüküyorsa zaten buraya tıklayıp direkt olarak o merge yapacağınız ekrana geçebilirsiniz. Ancak ben size eğer burada gözükmezse şuradaki gördüğünüz pull request kısmı var. Buraya tıklayın. Daha sonra buraya geldikten sonra New Pull Request kısmına tıklayın. Ve bakın burada sırasıyla hangi branch'ten hangi dosyalar gönderilmiş burada görebilirsiniz. Burada ben zaten şu an için sadece bir branch'ten yolladım ve bir tane dosya var. O yüzden sadece Caner'i görüyorsunuz, ancak eğer 10 tane 15 tane branch olsaydı ve hepsi yollasaydı hepsini burada sırasıyla görebilirdiniz. Buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ancak zaten eğer şurada gözüküyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olarak buradan Compare and Pull Request kısmına tıklayabilirsiniz. Hadi tıklayalım bakalım nasıl oluyormuş bu. Şimdi arkadaşlar tıkladıktan sonra burada ne yazıyor? Able to merge yazıyor. Yani merge yapmaya uygun. Eğer ki conflict olsaydı, ki birazdan inşallah sizlerle birlikte conflict oluşturmaya çalışacağım. Umarım başarabiliriz. Çünkü conflict için bir hazırlık yapmadım ama inşallah yaparız. Bir sorun olmaz. Eğer ki conflict olsaydı burada beni uyaracaktı. Daha sonra işte ben burada merge işlemi yapmadan önce o conflict'i halletmek zorunda kalacaktım. Ancak şu anda conflict yok. O conflict olan kısmını da biz birazdan halletmeye çalışacağız. Şimdi burası uygunsa ne yapıyoruz? Create pull request diyoruz. Tıkladım. Tıkladıktan sonra ekstra bir kontrol etme işlemi daha yapıyor ve yaptıktan sonra herhangi bir şey yok diyor. Yine ben buraya merge pull request diyorum. Yine en sonunda da işte buradaki açıklama uygunsa vesaire ise confirm merge diyorum. Dedikten sonra tamamdır. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Caner branch'inden yolladığım kodlar benim ana branch'imin içerisine gelmiş oldu. Kod kısmına geldiğim zaman da bakın burada ne diyor? 3 dakika önce işte benim yolladığım kodlar artık buraya gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Projemizi oluşturduk. Yeni bir branch oluşturduk. Yeni branch'imiz üzerinden dosyayı şeye yolladık. Hatta bir dakika, şu konsoldaki aldığımız şey vardı ya. Konsolda aldığımız şu kodu. Bu kodu da ben şuraya ekleyeyim. Branch ismi diyorum. Artık branch ismi. Tamam, burada benim branch'imin ismi Caner'di. O yüzden ben Caner yazıyordum ama sizinki burada ne olacak? Git push
git push origin branch ismi olacak. Zaten bu sizin şeyinizde yazacak. Terminalinizde yazacak. Onu oradan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ben 2 tane daha branch oluşturacağım. O branch'lerden daha sonra bu günlük rutin nasıl yapılmalı o kısma gelelim. Şimdi ne yapacağım? Bir tane tamam. Şimdi bir tane daha branch oluşturacağım. Git branch deneme yapıyorum. İsmi deneme olsun. Hatta yok Ahmet olsun. Main diyelim. Bir main branch'e geçelim. Şimdi arkadaşlar Ahmet diye oluşturdum. Caner, Ahmet ve main şu an 3 tane branch'im var. Ben şimdi ne yapacağım? Önce main branch üzerinden tüm kodları çekeceğim. Daha sonra bu kodları Caner isimli branch'e merge edeceğim. Yani oraya atacağım. Artık Caner tüm güncel kodlara hakim olacak. Daha sonra tüm kodları Ahmet isimli branch'e de merge edeceğim. İkisi de aynı class üzerinde değişiklikler yapacak ve konflik elde etmeye çalışacağım. Ve bu konflikti GitHub'da çözmeye çalışacağım. Daha sonra bu konflikti bir de şeyde çözmeye çalışırız. Bir de IDE vasıtasıyla çözmeye çalışırız. Onları şimdi sizlerle birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi ben main branch'teyim. Arkadaşlar main branch'te ne yapacağım? Sabah geldim bilgisayarımı açtım. Dün akşam ne yapmıştık? Bir main metodu oluşturdum. Ben bunu GitHub'a yolladım. Akşam bunu yolladım, çıktım gittim. Şimdi ben tekrar işe geri geldim. Ne yapacağım? Kod yazmadan önce şu aşamaları takip etmem gerekiyor arkadaşlar. Böyle ne yazmışım? Sabah geldim bilgisayarı açtım. Kod yazmadan önce main ya da master branch'e geçmem lazım. Bunun için git checkout main ya da git checkout master yazmam gerekiyor. Ben zaten git checkout main yazdım. Main branch'ime geçtim. Şimdi ikinci olarak ne yapmam gerekiyor? Daha sonra uzaktaki kodları main veya master branch'e çekmek için git pull yapmam gerekiyor. Tamam, git pull yazayım. Git pull yazdım. Benim şu anda uzaktaki kodlarım buraya geldi. Bakın buradaki yapılan değişiklikleri vesaire de görebiliyorsunuz. Hangi değişikliklerin yapıldığı, edildiği vesaire burada hepsi gözüküyor arkadaşlar. Tamamdır. Bunlar uzaktan geldi. Ben şimdi ne yapacağım? Üçüncü aşama neymiş? Git pull yaptım. Tamam. Eğer bir konflikt yani çakışma varsa burada çözersin. Ancak genelde main'de yani çok öyle bir sorun olmaz. Çünkü genelde team lead'ler konfliktleri hani sizin çözmenize müsaade etmeden uzakta repoda çözerler. Ancak velev ki olduğunu varsayalım. Siz burada o konflikte uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Onu çözmeniz gerekiyor. Peki konflikt yoksa ne yapacağım? Daha sonra kendi branch'ine geçmelisin. Benim branch'im neydi? Caner isimli branch'ti. Git check out Caner diyorum. Kendi branch'ime geçtim. Arkadaşlar bu arada bazen bu şekilde yazarken hızlı yazabiliyorsunuz. Buradaki checkout yerine atıyorum checkout yazabilirsiniz. O yüzden buradaki şu şeylere dikkat edin. Veya şu kısımdan buranın değişip değişmediğine dikkat edin. Bakın biraz önce main'de ben tıklayınca Caner'e döndü. O yüzden lütfen değiştiğinizden emin olun. Bu çok önemli. Tamam, ben şu an kendi branch'ime geçtim. Şimdi ne yapacağım? Config oluşturacağım. Config'de hangi class'ta oluştururum? Bu runner'da oluştururum. Runner'ı biz sonra ekledik. Ne yapalım? Şuraya bir saut atalım. Arkadaşlar config ne onu açıklayayım. Config aynı class'ta, aynı kod satırında birden fazla değişiklik yapılırsa yani hem sen değişiklik yaparsın hem de başka team arkadaşın değişiklik yaparsa ve siz ikiniz de bu kodları GitHub'a yollarsanız işte o zaman conflict oluyor. Daha sonra bu sizin yolladığınız kodları check eden arkadaşın ne yapması gerekiyor? Artık hanginizin kodu doğruysa veya belki ikinizinki de doğru ancak ikinizinkini de muhafaza etmesi gerekiyor. Veya birinizinki yanlış onu silmesi gerekiyor. Onu artık ilgili arkadaşın GitHub'da o konfliği çözmesi gerekecek. Bu noktada ne yapalım? Konfliği anlatabildiğimi zannediyorum. Şimdi biz kendimiz konflik oluşturacağız. Selam ne diyeyim? Team lead yazayım. Selam team lead yazdım. Şu şekilde 3 tane ünlem ile yolladım. Bakın tek satır. Burada kaç satır olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan şey çakışmanın olması. Bu şekilde yazdım. Benim tüm günlük görevim bitti. Görevim bittikten sonra peki ne yapmam gerekiyor? Word'e tekrar geliyorum. Git checkout main yazdım. Daha sonra main ve master branch'teki kodları birleştirmelisin diyor. Evet, normalde bunu şöyle yapmalıyız. Normalde evet, daha sonra main veya master branch'teki kodları çekmemiz gerekiyor. Ancak ben şunu biliyorum, kodu dün yani ilk defa branch'i ben oluşturdum, ben yolladım. O yüzden tekrar böyle bir merge işlemi yapmama gerek yok. Ancak Ahmet için o merge işlemini yapacağız. Birazdan Ahmet için yapacağız.
Ona şimdilik geleceğim. Şimdilik şu kısmı geçiyorum. Merge işlemini geçiyorum. Çünkü ya ben yaptığımı bildiğim için tekrar yapmama gerek yok. Daha sonra ne diyor? Daha sonra görevin kapsamındaki kodları burada yazmalısın. Tamam bak ben görevim kapsamındaki kodları yazdım. Kodlar neydi? İşte buraya bir tane selam team lead yazmaktı ve ben onu hallettim. Peki daha sonra ne yapmam gerekiyor? Diyelim ki tüm gün kod yazdım ve işim bitti. Daha sonra yazdığın kodları bir ara katmanı kaydetmek için git add. Yine git add yapacağız. Yapalım. Pardon. Şuraya git add diyorum. Oluşturdum. Daha sonra yine git commit ve yaptığımız işlemin adı. Git commit. Tırnağı açtım. South işte ne diyelim? Tamam. South atıldı. South atıldı diye bir tane açıklama yazdım. Hani şu anki benim yaptığım işi açıklayabilir bir şekilde. South atıldı diye bunu yaptım. Tamam bunu yazdıktan sonra şimdi ne yapacağım? Bunu yazdım. Bakın buraya ne yazmışım? Burada yazdığın kodu açıklayacak bir şey yaz. Arkadaşlar bu açıklamaya lütfen dikkat edin. Buraya yazdığın şeyi açıklayacak bir şey olsun. Şimdi burada ne diyor? Daha sonra kodları normalde göndermelisin. Evet. Daha sonra git push diyerek direkt kodları yollayabilirsin. Ancak eğer senden önce başkası kod gönderdiyse ve o kodlar uzak repodaki main branch ile birleştirdiyse sen onları çekmelisin. Böylece konflik ihtimalini azaltırsın. Diğer türlü team lead sürekli olarak konflik çözmek zorunda kalır. Bunun için yine sırasıyla ne yapacağız arkadaşlar? Uzaktaki repoyu benim almam gerekiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yine git checkout main veya master. Yine git pull yapacağım. Yine uzaktakileri çekeceğim. Daha sonra kendi branch'ime tekrar geçeceğim. Git checkout Caner. Daha sonra git merge main yapacağım. Bunu dediğim gibi şu an sadece tek bir branch üzerine yaptığımız için bunu yapmadım. Daha sonra git push yapacağım. Ben direkt şuraya git push yapıyorum. Tamam. Tamam bunu yaptıktan sonra benim kodlarım artık buraya geldi. Bakın bu sefer ikinci push gelmedi burada. Bakalım. Bakın biraz önce yaptığımız ikinci şey buraya gelmedi. Şimdi ben buraya pull request kısmına geldim. Geldikten sonra new pull request diyorum. Bakın 1 dakika önce yolladım şimdi geldi. Biraz önce size göstermiştim bu kısmı. Uygulamalı olarak da görmüş olduk. Şimdi ne yapalım? Artık Ahmet isimli branch'ten de bir kod yazalım. Şimdi ne yapacağım? Git check out Ahmet diyorum. Şimdi arkadaşlar Ahmet isimli branch'e geldim. Bakın burayı biraz önce benim yazdığım South gözükmedi. Çünkü ben o South'u ne yaptım? Caner'in branch'inde yazmıştım. Şimdi Ahmet'in branch'ine gelmiş olduk. Şimdi Ahmet'in branch'inden ne yapacağız arkadaşlar? Aynı kısma farklı bir kod yazacağım. Bu kodu da GitHub'a yollayacağım ve artık konflik oluşturacağım. Buraya South atalım yine. South selam team diyeyim. Bu sefer teamlik değil direkt team'e selam verelim. Ahmet yeni geldi, branch'ini oluşturdu, tim'e selam verdi. Şimdi ne yapacağız? Ahmet'in kodunu yollayacağız tekrar. O zaman ne yapalım? Yine git add yazıyorum. Daha sonra git commit -m buraya bir açıklama yazıyorum. Benim bu ilk commit'im olacak. Ne diyelim? Selam team diyelim. Tamam selam team diye bu şekilde açıklamasını yazdım. Enter diyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Git push diyorum. Hatırlarsanız ne demiştim? Eğer ki bir branch'ten ilk defa push işlemi yapıyorsanız şuradaki gördüğünüz şu kodu yapıştırmanız gerekiyor. Bunu da yolladım. Yapıştırdıktan sonra ne oldu? Benim kodlarım uzaktaki repoya gitti. Şimdi buraya gelelim. Sayfayı yenileyelim. Bakın ne oldu? Hem Caner isimli branch'in kodları burada 3 dakika önce geldi hem de Ahmet'in kodları burada o da şimdi geldi. Şimdi ne yapacağım? Ben team lead olarak iki kodu da birleştirmem gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki şu günlük rutin kısmını uygulayacağız. Buradaki günlük rutin kısmını uygulayacağız. Şimdi iki kodu birleştirmem gerekiyor. Şimdi ne yapalım? Önce Caner'in kodunu birleştirelim. Buraya yazdım. Able to merge diyor. Tamam. Create pull request diyorum. Yine kontrol etti. Sorun yok. Create pull request. Merge pull request. Confirm merge. Ve işlem tamamlandı. Tamamdır. Şimdi tekrar aynı kısma gideceğim. Bu sefer Ahmet'in kodunu oraya merge etmeye çalışacağım. Bakın ne diyor burada? Can't automatically merge. Yani otomatik olarak merge işlemi yapamazsın. Neden yapamıyoruz? Çünkü ikisinde de aynı satıra kod yazdık arkadaşlar. O yüzden bu işlemi yapamayız. Şimdi ne yapacağım? Create pull request yapacağım.
Buraya tıklıyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim bu konflikti burada uzaktaki repoda çözmem gerekiyor. Bakın burada şey yazıyor. Resolve conflicts yazıyor. Yani konfliktleri çöz. Tamam, buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar konflikt olan kısmı gösteriyor. Bakın burada konflikt aynı satıra ne yapmış? Ahmet gitmiş South println selam team yazmış. Caner ne yazmış? Yani Caner yazdı. Caner'in yazdığını biz ne yaptık? Main branch'e attık. Artık burası main yazıyor. Çünkü ben main branch ile Caner'in kodlarını birleştirdiğim için artık o main branch'in içerisinde. Ne oldu bu durumda? Main branch ile Ahmet branch'i çakıştı. Ve benim burada artık hangi kod gerekli, hangi kod gereksiz bunu burada halletmem gerekiyor. Bunu nasıl halledebilirsiniz onu şey yapalım. Bir burada atıyorum Ahmet'in kodu hatalıdır. Bunu direkt silebilirsiniz. Bu birinci seçenek. Veya main kod hatalıdır. Bunu silebilirsiniz, bu iki. Veya iki kod da gereklidir. İki kod da gerekliyse ne yapacaksınız? Şuradaki şu Ahmet kısmını silin. Şurayı silin. Bakın şuradaki şu eşittirleri silin. Daha sonra şuradaki main'i de silin. Sildikten sonra zaten bakın mark as resolved olarak burayı hemen değiştirdi zaten. Çünkü konfliktin çözüldüğünü GitHub'da zaten otomatik olarak algılıyor. Bakın burayı silmediğim için burası tıklanamaz. Ancak ben burayı sildiğim anda o da anlıyor ki benim şu an konfliktim çözüldü. Çözüldükten sonra ne yapacağım? Mark as resolved kısmına tıklıyorum. Tıkladım. Daha sonra commit merge diyorum. Buna da tıkladım. Şu anda ben konflikti çözmüş oldum arkadaşlar. Şu an tekrar kontrol ediyor merge için uygun mu diye. Tamam, şu an merge için uygun çünkü artık orada bir konflikt kalmadı. Confirm diyorum ve dedikten sonra ne oldu? Hem Ahmet'in hem de Caner'in gönderdiği kodları ben GitHub'da birleştirdim ve konflikti çözerek birleştirdim. Şimdi arkadaşlar normalde bu konfliktleri ne oluyor? Genelde team lead'ler orada çözüyor. Ancak siz öğrenme aşamasında. O yüzden sizin de konflikt çözmeyi, özellikle IDE üzerinde o konfliktleri çözmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bir de bunun örneğini yapalım. Örneğini yaparken de şuradaki günlük rutini tekrar uygulamaya çalışalım. Tamam mı? Şimdi onu sizlerle birlikte yapmaya çalışalım. Artık sabah geldim, ne yapacağım? Sabah geldim, bilgisayar açtım. Main veya master branch'e geçip oradaki kodları çekmem gerekiyor. Tamam. O zaman ne yapacağım? Git checkout main yazacağım yine. Arkadaşlar bu arada sürekli böyle elle yazmak zorunda değilsiniz. En son yazdığınız kodlar eğer ki bu yön tuşları var ya, ileri tuşuna basarsanız en son yazdığınız kodlar burada gözüküyor. Bakın en son yazdığınız kodlar burada gözüküyor. Buradan en son yazdığınız kodlar direkt ben yani genelde bir kere ya da iki kere yazarım. Eğer unutursam iki kere yazıyorum. Ben genelde direkt olarak bu yön tuşlarıyla en son yazdığım kodları bulur. O hiç yazmadan direkt oradan enter'a basarım. Şimdi ne yapacağım? Ben git checkout main'e basacağım. Git checkout main dedim. Altta da yazdı. Tamam, bir sorun yok. Şimdi ne yapacağım? Git pull yapacağım. Bekliyorum. Tamam. Burada yapılan değişiklikleri vesaire gösteriyor ve şu an main branch'teyim. Konflik yok. Şimdi ne yapacağım? Kendi branch'ime tekrar geçeceğim. Ben bu sefer kim olayım? Ahmet olarak gelmiştik biraz önce. Git checkout Ahmet yapalım. Tamam, bakın git checkout Ahmet dedim. Bir dakika. Şimdi şuraya hızlı gittim. Onu fark ettim. Bir şey yapalım. Main branch'e geçtim. Tamam. Geçmek için şu kodu yazmalısın. Tamam, yazdık bunu. Daha sonra git pull dedim. Tamam, kodu çektim. Konflik varsa çöz. Şu an konfliğim yok, o yüzden çözmeyeceğim bir şey. Daha sonra kendi branch'ine geçmelisin. Git checkout Caner ya da Ahmet. Ben Ahmet branch'ine geçtim. Okey. Daha sonra main veya master branch'indeki kodları kendi branch'inle birleştirmelisin. Bunun için ne yapacağız? Git merge main ya da git master main yapacağım. Şimdi ben ne yapacağım? Kendi branch'ime geçtim. Artık Ahmet branch'indeyim. Ne yapacağım? Git merge main diyorum. Şimdi uzaktaki kodları ben main branch'e indirdim. Şimdi main branch'ten de kendi branch'imi alıyorum. Buna tıkladıktan sonra bakın ne oldu? Hem team lead hem de selam team kısımları ikisi buraya gelmiş oldu. Şimdi daha sonra ne yapacakmışız ona bakalım. Bunu yaptık. Daha sonra görevin kapsamındaki kodları yazmalısın. Tamam, ben şuraya bir üçüncü bir saut daha atayım. Hatta şunları atayım. Selam team lead değil de şuraya selam Ahmet birincindeyiz. Bu sefer Caner'e bir selam yazalım burada. Tamam. Burada 8. satıra böyle bir selam Caner diye bir kod yazdım. Peki ne yapıyoruz? Tamam. Burada görevim kapsamındaki kodları yazdım. Daha sonra ne yapacağım? İşim bitti. Tüm gün kod yazdın ve işim bitti. Daha sonra yazdığın kodları bir ara katmana kaydetmek için git add yapmamız gerekiyor. Hadi onu da yapalım. Pardon. Şuraya git add. Tamam, buraya git add yazdık. Daha sonra ne yapacağız? Git commit ve bir açıklama yazacağız. Selam Caner yazıyorum buraya bu sefer.
Açıklamasını da yazdım. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Kayıt ettiğin ara katmandan tamam bunu yaptık. Git commit'i de yaptık. Yaptıktan sonra daha sonra normalde göndermesi. Yani direkt aslında git push yapabilirim. Ancak eğer senden önce kodları başkası gönderdiyse o kodlar uzaktaki işte repoda birleştiyse sen onları çekmelisin. Böylece konflik ihtimalini azaltırsın. Diğer türlü team lead sürekli konflik çözmek zorunda kalır. Onun için yine sırasıyla git checkout. Arkadaşlar şunu yapalım. Normalde yine bu senaryoda gerek yok ama bir sonraki senaryoda ihtiyacımız olacak buna. Ancak bunu yapalım. Ne yapacağız? Sırasıyla git checkout main yapacağım. Git checkout main. Ne yapacağım? Yine git pull yapacağım. Eğer uzakta değişiklik varsa şu an yapılmadı ama olduğunu varsayalım. Bakıyorum herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Already up to date diyor. Yani zaten güncel diyor. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Kendi branch'ime geri geçeceğim. Git checkout Ahmet diyorum. Burada yaptığım değişiklik tamam. Daha sonra ne yapacağım? Bunu yaptıktan sonra merge yapmama gerek yok. Çünkü zaten bir şey yokmuş. O yüzden buradaki merge işlemi de yapmama gerek kalmadı. Daha sonra git push diyeceğim. Şimdi buraya git push yazalım. Bu benim artık ilk push'um değil yani bu branch'ten ilk push'um değil. O yüzden direkt git push yazdığım zaman benim kodum ilgili yere gitti. Bakın yine burada gözükmüyor. Benim yolladığım kod yine gözükmüyor şu an burada. Ne yapacağım? Yine ben buraya pull request kısmına geliyorum. New pull request diyorum. Dedikten sonra bakın biraz önce 1 dakika önce Ahmet'in yolladığı kod burada. Ben bu kodu direkt birleştireceğim şimdi arkadaşlar. Tamam able to merge diyor. Config yok zaten şu an için. Yolladım. Tamam yine able diyor. Create pull request diyorum. Okey. Tekrar bir kontrol yapsın. Bekliyorum. Tekrar kontrol yaptı. Herhangi bir sorun yok. Sonra en son confirm diyorum. Ve Caner'in kodları ve burada Ahmet'in yolladığı kodlar burada birleşti. Şimdi arkadaşlar kodlar orada birleşti. Ben şimdi ne yapacağım? Artık bir tane daha yollayacağım. Şimdi kodlar birleşti. Ben buraya selam Caner 2 diye başka bir kod daha yollayacağım. Bunu da Ahmet'ten yollayacağım. Selam Caner. Bu konflikt için diyorum. Tamam mı? Selam Caner bu konflikt için dedim. Yine bunu yollayacağım. Git et. Git commit. Konflikt için diyorum. Daha sonra git push diyeceğim. Tamam. Şimdi bir kere daha yolladım. Bu konfliği IDE'de çözeceğiz. Ama şimdilik onu şey yapmayacağım. Burada birleştirmeyeceğim. Bekleyeceğim. Şimdi bakın şimdi yolladığımda burada gözüküyor ama şimdilik bunu birleştirmeyeceğim. Bekleyin. Birazdan birleştireceğiz. Şimdi ben Ahmet rolünden artık işim bitti. Şimdi Caner gibi düşünelim. Caner ve Ahmet aynı gün geldi gibi düşünelim. Git check out Caner diyorum. Şimdi ben Caner'im Ahmet'le aynı anda aynı gün işe geldim ve Ahmet'in hikayesini burada gördük. Ahmet gün içerisinde çalıştı, kodlara yolladı, etti vesaire gitti. Şimdi ben Caner olarak tekrar geldim. Yine buradaki arkadaşlar şu silsileyi takip etmem gerekiyor. Ne yapacağım? Git check out main diyorum. Main branch'e geçiyorum. Bakın orada biraz önce bir tane south varken main branch'te benim 2 tane south'um var. Şimdi ne yapacağım? Uzaktaki kodları çekmem gerekiyor. Git pull yapıyorum. Şimdi burada 3 tane olacak. Tamam 3 tane oldu. Ben config olmadığı için bir sorun yok. Şimdi ne yapacağım? Yine git checkout Caner yapalım. Kendi branch'ime tekrar geldim. Şimdi ne yapacağım? Kendi branch'ime geldim. Geldikten sonra git merge main ya da master. Tamam. O zaman git merge master yapalım. Pardon main yapalım. Bizimki main. Git merge main diyorum. Ve dedikten sonra benim kodlarım buraya geldi. Şimdi ne yapacağım? İkimiz aynı anda şey yaptık ve benim kodlarım geldi. Şimdi arkadaşlar ben burada kodlarımı yazıyorum. Burada ne yapalım? Yine bir sağ tutalım. Selam Ahmet diye bir tane saut atıyorum. Şimdi 9. satıra ben böyle bir saut attım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Benim görevim bu kadardı. Ben kodlarımı yazdım. Ne diyor? Daha sonra görevin katmanındaki tüm kodları yazmalısın. Tamam ben tüm kodları yazdım. Daha sonra normal git et, git commit yapacağım. Tamam onları da yapalım. Git et. Git commit kısmına geliyorum. Buraya ben ne yaptım? Selam Ahmet yazdım. O yüzden açıklamasını Selam Ahmet olarak yazıyorum. Tamam bunu yaptım. Yaptıktan sonra ne yapmam lazım? Daha sonra kodları normalde göndermelisin. Ancak eğer senden önce başkası kod gönderdiyse ve bu kodlar uzaktaki repoyu da
main ile birleştiyse diyor. Ahmet'ten kod yolladım ancak onu birleştirmemiştim. Ne yaptım? Şimdi onu birleştirelim. Oradaki o senaryoyu görmek için onu birleştirelim. Tamam, able to merge diyor. Create pull request. Create pull request. Checking diyor. Tamam. Tekrar bir kontrol yapsın. Tamam. Merge, confirm. Tamamdır. Şu anda bunu da halletmiş olduk. Şimdi ne oldu? Caner kodlarını yazarken Ahmet'in yolladığı kodlar uzaktaki repoyla birleşti. O zaman benim şu anda artık şu kısmı kontrol etmem gerekiyor ve o conflict kısmını benim orada görmem gerekecek. Şimdi ne yapalım? Daha sonra normal kodları göndermelisin. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Git checkout yapacağız. Sonra tekrar git pull yapacağız. Daha sonra kendi branch'imize geçeceğiz. Git merge main yapacağız. Hadi onu hızlıca bir yapalım. Yine şuradan git checkout main. Daha sonra git pull yapacağız. Git pull ekliyorum. Ahmet'in yazdığı en son kod da geldi buraya. Bu conflict için diye geldi. Daha sonra ne yapacağım? Kendi Caner branch'ime tekrar geçeceğim. Git checkout Caner. Daha sonra ne yapacağız? Git merge main yapacağız. Bakın arkadaşlar, şu an conflict'i ben idem'de aldım. Zaten amacım da buydu. Burada alıp size göstermekti. Conflict diyor, içerik diyor. Merge conflict, işte burada hangi class'ın içerisinde conflict olduğunu gösteriyor. Otomatik merge işlemi, işte hata verdi diyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Önce conflict'i fixle diyor, yani düzelt diyor. Daha sonra commit et sonucu diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra bakın. Şurada şu kısmı görebiliyorsunuzdur. Yeşil çizgi çizgi, aynen orası gayet gözüküyor. Şimdi bu kısma tıkladığınız zaman conflict olan, şimdi burada yüzlerce class olduğunu varsayalım. Siz her class'a gidip de tek tek bakmanıza gerek yok. Şu an ben ilgili class'ın burada açık olduğu için direkt görüyorum aslında conflict olan yeri, ama sizin yüzlerce class'ınız olduğunu varsayıyorum. Conflict'leri tek tek class'larda aramayın. Direkt şuraya tıklayın. Tıkladığınız zaman burada hangi class'ta conflict olduğunu göreceksiniz. Buna şu şekilde arkadaşlar 3 defa tıklayın. Sebebini bilmiyorum, bunu bilerek mi yapmışlar, hata mıdır nedir? 2 defa tıklayınca açılmıyor. 3 defa tıklayın oraya. Daha sonra bakın burada Caner branch'inin ekranı gözüküyor. Selam Ahmet diye. Main branch'imdeki kısım gözüküyor. Biraz önce Ahmet'in yolladığını birleştirmiştim. Bakın burada ne yazıyor? Selam Caner, işte bu conflict için. Tamam. Şimdi benim burada artık şu orta kısımda hangi kodu baz alacağıma karar vereceğiz. Şimdi bu durumda bu kısmı görüyor musunuz arkadaşlar? Direkt her seferinde kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Şu kısma, şuradaki gözüküyor mu? Biraz daha büyüteyim, gözüküyor ama. Şuraya tıkladığınız zaman arkadaşlar direkt olarak hangisinin orada geçerli olacağını tıklayabilirsiniz. İsterseniz direkt silin. Kabul etmeyin. Ya da isterseniz bakın bunu tak buraya alın. Fark etmez. Ya da isterseniz ikisini de alın bakın. Ben şimdi bunu alıyorum. Bunu tak 9. satıra koydu. Daha sonra buna tıklıyorum. Bak bunu da 10. satıra koydu. Hani bu noktada projenizin hangi koda ihtiyacı varsa artık bunu sizin kendiniz karar vermeniz gerekiyor. İsterseniz hiçbirini dahil etmeyin. İsterseniz ikisini de dahil edin. İsterseniz sadece birini dahil edin. Hiç fark etmiyor. Siz burada en son kararınızı bu kısımda veriyorsunuz. Yine söylüyorum, bakın burası Caner branch, burası main branch, uzaktaki repodan biraz önce pull ettiğim main branch ve artık burası benim en son hangisinin olmasını istediğime karar verdiğim branch. Şimdi tamam, ben burada conflict'i çözdüm arkadaşlar. Hem Ahmet dedim, hem buraya ne yapalım? Tamam, buradaki ikisinin de kodunu aldığımı varsayıyorum. Daha sonra ne yapacağım? Apply diyorum. Hatta ikisinin kodunu almayalım. Bu conflict için diyor ya. Ben bu kodu sildim. Hatta şöyle yapalım. Şunu şuraya aldım. Selam Ahmet'i aldım. Bu conflict için olan kodu almıyorum arkadaşlar. Bakın sadece buraya aldım. Daha sonra apply diyorum. Burada apply changes and mark result. Yani çözüldü olarak işaretlensin mi diyor. Evet, onaylıyorum ve çözüldü olarak işaretliyorum. Ne oldu? Orada Ahmet'in yollamış olduğu selam Ahmet, bu selam Caner, bu conflict için yazan kod gitti. Daha sonra gittim bunları aldım. Aldıktan sonra kendi branch'ime geldim. Daha sonra merge main dedim. Conflict varsa conflict'leri çözdüm. Şimdi arkadaşlar conflict'leri çözdükten sonra push yazayım. Eğer siz bu şekilde direkt git push yaparsanız şayet ayrıca team lead'in de bu kodu çözmesi gerekecek. Bu noktada eğer siz bu şekilde bir conflict çözdüyseniz direkt yine sırasıyla git add, yine git commit -m buraya mesaj, artık ne yaptıysanız onun mesajı, daha sonra git push yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya normal direkt yolladım. Yolladıktan sonra ne oluyor? Normalde bakın buraya geliyorum.
geldikten sonra yaptığım işlemler burada sanki hiç yapılmamış gibi gözüküyor. Ancak ben bu sefer ne yapacağım? Git commit eee, last commit diyorum. Artık son olacak inşallah. Last commit dedikten sonra artık ben bunu ne yapacağım? Git push yapacağım. Pardon. Git push yapıyorum. Yapamıyorum. Tamam. Git push yapıyorum. Git push yaptıktan sonra benim şu an yeni şeyim buraya geldi. Pull request diyorum. New pull request diyorum. Caner yeni yolladı diyor. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar ne oldu? Able to merge yazdı. Biraz önce bu konflikt için olanı ben zaten kendi lokalimde çözdüm. Bu hatayı çözdüğüm için şu an benim en son bu Ahmet'in kalmasına ben karar verdim. Oradaki yani aslında team lead'in yapması gereken işlemi çözmüş oldum kendi lokalimde. O yüzden buraya ne yapmam gerekiyor? Create pull request. Daha sonra create pull request. En sonda da tekrar bir kontrol etsin. Tamam, daha sonra merge pull request ve confirm merge dedikten sonra artık arkadaşlar işlemleri tamamlamış olduk. Şimdi ne yaptık? Bu günlük rutin tamam. Şu an ne yaptık? Uzaktaki repoda projeyi oluşturduk. İlk projeden sonra işte kendi branch'imizi oluşturduk. İlk commit işlemini vesaire yaptık. Daha sonra günlük rutini açıklamaya çalıştım. Konflikti bir uzaktaki repoda çözdük. Nasıl olduğunu gösterdim. Bir de kendi idemde çözdüm. Kendi idemde çözdükten sonra direkt push yaparsam uzaktaki repoyla aslında direkt çözdüm. Ancak git commit yapmadan push yaptığım zaman uzaktaki repoda hiçbir etkisi olmadığını gösterdim. Daha sonra ne yaptım? Konflikti çözdükten sonra yine git commit yaptım. O şekilde yolladım. Ve en son artık olabildiği kadar her şeyi gösterdiğimi sanıyorum. Oo, neredeyse 1 saatlik video olmuş. Şimdi arkadaşlar görev paylaşımı yapmanız için burada issues isimli bir kısım var. Buraya gelip projenizde yapılması gereken task'lerin hepsini burada tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya geldim. Burada new issue kısmına tıkladım. Burada artık yapılması gereken ne? Mesela runner class oluşturulacak diyelim. Tamam mı? Runner class oluşturulacak dedim. Buraya işte main işte açıklama yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Main metodu ile işte runner oluşturulacak. İçine south'lar atılacak. Vesaire vesaire. Arkadaşlar buraya artık yapılması gereken task neyse açıklamalarını vesaire buraya yazabilirsiniz. Daha sonra bunu herhangi bir kimseye atamadan direkt create edebilirsiniz ya da buradan assign edebilirsiniz. Yani kimin hangi branch'in bunu çözmesi gerektiğini assign edebilirsiniz. Ben biraz önce farklı bir GitHub'daki kişiyi buraya eklemiştim. Arkadaşlar burada o sizin team arkadaşlarınızın listesini görürsünüz. Burada mesela bunu kim yapacak? Caner Ünal yapacak diye varsayıyorum. Burada kimin yapacağını seçip tıklayıp daha sonra yine create kısmına tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra ne oluyor? Burada artık yapılacak issue arkadaşlar burada gözüküyor. Bunu dediğim gibi boş olarak da oluşturabilirsiniz. Deneme 2 yapıyorum. Boş olarak da oluşturabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde testleri de burada oluşturup daha sonra ilgili testleri ilgili kişilere assign edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar olsun. Yaklaşık 1 saatlik video oldu. Bunu akşam hazırlamaya çalışacağım. Arkadaşlar normalde projedeki branch'lerde çeşitli kurallar oluşturabilirsiniz. Mesela main branch'i korumaya alırsınız veya farklı branch'in push yetkisini elinden alırsınız veya farklı şeyler var. Ancak 1 saatlik video aldı. O kısımlara girmeyeceğim. Zaten bu videoyu izleyecek arkadaşların hani öğrenme aşamasında arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden mümkün mertebe her aşamasını kendiniz koruma olmadan deneyin. Koruma olmadan deneyin ve hata alırsanız şayet o hataları hata ala çözün. O şekilde yaparsanız sizin için ilk etapta daha iyi olacaktır. Ancak isterseniz o branch'leri de korumaya alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi o kısma şimdilik girmeyeceğim. Zaten bayağı uzun bir video oldu. Umarım sıkılmazsınız. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyelim. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar olsun. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım istifade edebilirsiniz. Olabildiğince basitleştirmeye, olabildiğince anlatmaya ve somut olarak da göstermeye çalıştım. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.